Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript dosyaları ve Global Execution Context hatalarını kısaca inceleyeceğiz. Her web sitesinde en az birkaç JavaScript dosyası bulunur ve bu dosyalar .js uzantılıdır. Burada gördüğünüz gibi bir HTML dosyamız var. Başka hiçbir şey yok. Buraya bir tane JavaScript dosyası ekleyelim. .js olsun. Bunun adını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik 1.js yapalım. Bu dosyaları, JavaScript dosyalarını HTML'imize tanıtmamız gerekiyor. Daha doğrusu referans olarak çalıştırabilmesi için. Bunu da script etiketiyle yapıyoruz ve kaynağını veriyoruz. 1.js olarak yazdık. Element bölümünden baktığımızda body'nin içerisinde 1.js dosyasını görebiliriz. Belirttiğimiz gibi birden fazla JavaScript dosyası bulunabilir ki projelerde genelde de birçok JavaScript dosyası vardır. Önceki videolarda bahsettiğimiz gibi her JavaScript dosyasının bir Global Execution Context'i bulunur. Bu nedenle her JavaScript dosyası ayrı ayrı düşünülebilir. Hepsi ayrı birer yazılım gibi, program gibi düşünülebilir. Dolayısıyla bir JavaScript dosyasında hata var ise bu diğer JavaScript dosyaların çalışmasını engellemeyebilir. Engellediği durumlar da olabiliyor. Birbirleriyle veri alışverişi yapan dosyalar mevcut. Bu yüzden de bir dosyadaki hata bir diğerinin çalışmasını engelleyebiliyor. Modern JavaScript'te zaten import-export konuları olduğu için zaten JavaScript dosyaları birbirleriyle sürekli iletişim halindeler. Backend development yaparken orada farklı başka bir dünya dönüyor olabilir ama JavaScript'te böyle değil arkadaşlar. Hepsi tüm JavaScript dosyalarımız ayrı ayrı bir program ya da uygulama olarak görülebilir. Ancak hepsi global scope dediğimiz, önceki videolarda yine bahsetmiştik. Window'da yani Windows nesnesinde birleşip orada birbirleriyle iletişim kurar ve birlikte çalışırlar. İleride göreceğiz import-export konularıyla birbirleriyle olan iletişimleri modern JavaScript'te nasıl oluyor diye. Burada da şu an herhangi bir package management kullanmadığımız ve modern JavaScript ile geliştirme yapmadığımız için bu videomuzda birbirleriyle olan iletişimi global scope sayesinde olacak. Burada bir dosyada hata var ise muhtemelen diğer dosyalar etkilenmez demiştik. Bunu bir görelim. Bir JavaScript dosyamız var. Bir tane daha oluşturalım. Buna da 2JS diyelim. Sonra da HTML'imizin içerisinde bunu da oluşturalım. Görelim daha doğrusu. Her ikisinde de viewStreak'imizi kullanalım. Bundan da bir önceki videoda bahsetmiştik. Ne işe yaradığını. Katı JavaScript kurallarının uygulanmasını sağlıyordu. Her ikisinde de konsola bir şeyler yazdıralım. 1.js file da 2.js file diyelim. Konsolda her ikisini birden görüyoruz. Bu iki dosya içinde ayrı ayrı Global Execution Context oluşturuldu. Kendine ait bir çalışma içeriği mevcut. Birinci dosyada bir hata olduğunda mesela neydi? Viewstreak'i anlatırken başına var yazmadığımız zaman hata veriyordu. Birinci dosya hata verir, ikinci dosya çalışmaya devam eder. Bakın bir JS file'ı göremedik. Şurada kodumuz blok oldu ve bir JS file yazısını göremedik ancak ikinci dosyamız çalışmaya devam etti arkadaşlar. Şimdi birbirleri olan iletişimlerine hızlıca bakalım. Şu hata veren yeri daha doğrusu yorum satırı yapalım. Var lorem diyelim. Ne demiştik? Global Execution Context'in oluşturulma aşamaları esnasında
değişkenlerimiz variable object içerisine undefined olarak verilir. Daha sonra bu oluşturma aşamasının en sonunda tekrardan JavaScript dosyaları okunur ve değerleri yazılır. Şimdi biz burada bir değişken oluşturduk ve bu global execution context içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla global scope'ta yer alıyor. 2JS dosyasında bunu görebilmemiz gerekiyor. Solog lorem dediğimizde evet, şurada lorem'i gördük. Yani şu yazı lorem from 1.js file diyelim. Evet, bunu görebildik. Aynı durum fonksiyonlar için de geçerli. Bir fonksiyon oluşturalım. Buna ipsum diyelim. Console log ipsum from 1.js file diyelim. Şimdi burada da gelip ipsum fonksiyonunu çağırıyorum. Ipsum from 1.js file. Hepsi tüm dosyalar global scope içerisinde birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar arkadaşlar ama hepsi ayrı ayrı program ya da yazılım olarak görülebilir. Bu konu buraya kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Daha fazla kafa karıştırmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.